Kadir İnanır'ı çok iyi tanırsınız. Tatar Ramazan'ı, Deli Kadir'i, İlyas'ı. Peki ya o daha doğmadan önce annesi onu düşürmek için bildiği bütün metotları denemiş olsa? Bu Yeşilçam'ın son heybetli jönünün hikayesi, 14 kardeşin en küçüğü, istenmeyen bir gebeliğin evladı. Fotoroman krallığından Türk sinemasının zirvesine uzanan bir hayat. Ama asıl şaşırtıcı olan şu, o kendi felsefesini yaratan tek jöndü. Adına Kadirizm dediler. Ve giderken ardında sadece 182 film değil, sarsılmaz bir duruş bıraktı. Sonuna kadar izleyin. Çünkü bu hikayenin her bölümünde perdenin arkasındaki adamı biraz daha tanıyacaksınız. 15 Nisan 1949 Ordu Fatsa. Mehmet ve Rukiye İnanır çiftinin evinde telaş vardı. Rukiye Hanım hamileydi ama bu onların 14. çocuğuydu. Evde yiyecek ekmek zor bulunurken bir bebek daha. Rukiye Hanım'ın içi kaldırmadı. O günlerde Anadolu'da kadınların bildiği yöntemler vardı. Ağır kaldırırdın, merdiven inerdin, çamaşır yıkardın. Rukiye Hanım hepsini denedi. Ama nafile. Karnındaki bebek gitmiyordu. Sanki dünyaya gelmeye yeminliydi. Yıllar sonra Kadir İnanır annesinin kendisine söylediği o sözü hiç unutmadı. Ben tam Kadir İnanır olduktan sonra ona hediyeler götürdüğüm zaman dedi ki, "Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları denedim ama olmadı. Demek ki sen Kadir İnanır olacakmışsın." İşte o gün o söz Kadir İnanır'ın hayat felsefesinin temeli oldu. İstenmeyerek geldiği bu dünyada her şeyi isteyerek yapacaktı. 14 kardeşin en küçüğüydü. Evin son beşiği, annesi Rukiye, babası Mehmet, kalabalık aile dar gelir. Fatsa'nın o yemyeşil tepelerinde Karadeniz'in hırçın rüzgarıyla büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Fatsa'da tamamladı. Sinemaya ilgisi de bu yıllarda başladı. O küçük kasabada perdede gördüğü o büyülü dünyaya girmeyi hayal ediyordu. Ama Fatsa'dan Yeşilçam'a yol uzundu. Hem de çok uzun. Fotoroman kralı İstanbul. Genç Kadir cebinde hayalleriyle büyük şehre geldi. O yıl Ses dergisinin açtığı yarışmaya katıldı. Yüzlerce genç arasından finale kaldı. Kazanamadı belki ama bir şey fark edildi. Bu çocukta iş vardı. 1968'de Saklambaç dergisinin fotoroman yarışmasına girdi. Ve kazandı. Fotoroman kralı seçildi. O günlerde fotoromanlar sinemanın bir alt basamağıydı adeta. Oradan Yeşilçam'a geçmek mümkündü. Kadir İnanır da tam öyle yaptı. Aynı yıl 7 Adım Sonra filmiyle sinemaya adım attı. Küçük bir roldü. Ama o setin havası, kamera arkasındaki telaş, ışıkların sıcaklığı. Hepsi onundu artık. İlk başlarda hep yan rollerdeydi. Ama duruşu farklıydı. Sesi, bakışı, o Karadeniz'den getirdiği sert ama samimi hali. Yönetmenler fark etmeye başladı. Şimdi gelelim o dönüm noktasına. Karagözlüm ve Büyük Patlama. Atıf Yılmaz'ın Karagözlüm filmi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın karşısına kimsenin pek tanımadığı bir genç dikildi. Adı Kadir İnanır'dı. Film bittiğinde Yeşilçam bir daha eskisi gibi olmadı. O yılları Kadir İnanır bir röportajında şöyle anlatacaktı. Türk sinemasında 15 tane star vardı. Ben 15 starın 12 tanesiyle yardımcı rol oynadım. Sonra o 12 starın hepsini de ikinci rollerde oynattım. Bu söz, Kadir İnanır'ın nasıl bir yükseliş yaşadığının özetiydi. Sıfırdan gelmiş, her basamağa tek tek çıkmış, en tepeye vardığında herkesi arkasında bırakmıştı. Türkan Şoray'la kamera karşısına geçtiği her film milyonların kalbine dokundu. Ama Kadir İnanır'ın asıl amacı romantik yön olarak kalmak değildi. O, halkın dertlerini, sıkıntılarını, öfkesini perdeye taşımak istiyordu. Ancak ilk dönemler yapımcı ve yönetmenlere sözü geçmedi. Ticari yapımlarda oynamak zorunda kaldı. İçinde biriken anlatma arzusunu hep erteledi. Ta ki 80'lere kadar. İnanır 180, 2 film, 12 diziye imza attı. 3 defa en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. 70'ler, 80'ler, 90'lar her dönemde perdedeydi. Ama hiç zengin olamadı. Allah bana zenginliği yakıştıramadı, diyordu. Bu sözün arkasında ne vardı? Aslında Kadir İnanır'ın gönlü zengindi. Onun masasında kimse elini cebine atamazdı. Hesabı hep o öderdi. Cömertliği dillere destandı.
Pek medyayla paylaşmak istemese de dindar bir insandı. "Namaz kılmadan sokağa çıkmam," derdi. Bu onun az bilinen yönlerinden biriydi. Perdede sert, mağrur, isyankar adam. Ama perde kapandığında secdede bir kul. Bu tezat Kadir İnanır'ı Kadir İnanır yapan şeydi. Herkes gibi olmayı reddeden, kendi yolunu çizen bir adam. Aşklar ve baba olamamak, Kadir İnanır hayatı boyunca güzel kadınların kadrajındaydı. Birkaç tanesi medyaya yansıdı. Diğer aşklar dört duvar arasında yaşandı. En uzun ilişkisini modacı Canan Yaka'yla yaşadı. 14 sene sonra ayrıldılar. Ve 1999 geldi. Bütün Çocuklarım dizisinin seti. Jülide Kural, Çerkez kızıyla kuzeyden gelen adamın büyük aşkı işte o sette başladı. Ölüm onları ayırana dek 27 yıl birlikte oldular. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın en zor dönemlerinde 8 yıl süren hastalık mücadelesinde bir an olsun yanından ayrılmadı. Gözü gibi baktı. Ama Kadir İnanır'ın hayatında eksik bir şey vardı. Baba olamamıştı. 13 kardeşi olan adam birçok yıldız isim gibi çocuk sahibi değildi. Soranlara şöyle diyordu: "Babamın 14 çocuğu vardı. Benim de o kadar olmasını isterdim. Ama zamanında yapamadık. O kadını bulamadım." Son yıllarda o kadını buldu. Jülide Kural'dı. Ama bu kez de korkusu vardı. Bu yaşta baba olup öldükten sonra arkasında küçük bir çocuk bırakmak istemiyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan şu: Kadir İnanır baba olamasa da babalık yaptı. Vefatı sonrası en dokunaklı mesajlardan biri Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan geldi. Gül Sunal pek bilinmeyen bir dostluğu herkese hatırlattı. Kadir İnanır'ın Kemal Sunal'ın ölümünden sonra sürekli arayıp sorduğunu, çocuklarına abilik yaptığını yazdı. Bu adaletsizliğin adı ne? Benim aklım almıyor. Yeşilçam'ın en büyük iki yıldızı perde arkasında böyle bir dostluğu kimseye göstermeden yaşamıştı. 8 yıllık savaş ilk işaret. Önce bel fıtığı ameliyatı. Ardından gelen teşhis akciğer kanseri. Uzun tedaviler, ameliyatlar. Kadir İnanır'ın bünyesi güçlüydü. İlk savaşı kazandı. Tekrar sağlığına kavuştu. Ama bu çok uzun sürmeyecekti. 2021 yılının Kasım ayı. Tekrar hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. O süreçte adeta eridi. Bir zamanlar izleyenlerin yüreğini titreten Tatar Ramazan'dan eser kalmamıştı. Doktorlar felç kalmasından korkuyordu. Ama neyse ki bünyesi güçlüydü. Milyonların duası Jülide Kural'ın ve yeğeni Levent İnanır'ın desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Durumu yine kötüleşti. Beyin damarına pıhtı attı. Uzun süre fizik tedavi gördü. Yaşlandı, zayıfladı, değişti. Ama o sımsıcak gülüşü hep aynı kaldı. İşte bu Kadir İnanır'ın tarif edilemez yanıydı. Bedeni tükeniyordu ama ruhu dimdik ayaktaydı. Senelerce elinden düşürmediği sigaranın bedelini ağır ödüyordu. Ama şikayet etmiyordu. O asla şikayet etmedi. 16 Mayıs 2026 İstanbul. Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı. Hem ileri derece akciğer kanseri vardı hem de üşüttüğü için zatürreye yakalanmıştı. Birkaç gün sonra entübe edildi. Yeğeni Levent İnanır'ın anlatımına göre entübe edilmeden önce espri yapacak kadar kendindeydi. "Beni buradan çıkarın," diyordu. Ama bu kez çıkamadı. Çok yorulmuştu. Çok yıpranmıştı. Yaklaşık 40 gün sürdü yaşam mücadelesi. 26 Haziran 2026 Kadir İnanır 77 yaşında bu dünyaya veda etti. Ölüm sebebi kayıtlara akciğer kanseri ve çoklu organ yetmezliği olarak geçti. Ama asıl şaşırtıcı olan şu: Kadir İnanır ailenin son beşiğiydi. Ancak en son veda eden olmadı. Ondan sadece 3 gün önce ablası Altun Arıca da 95 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Soner Arıca ile Levent İnanır'ın annesi, Kadir İnanır'ın ablası. 2 kardeş, 3 gün arayla. Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapıldı. Salon tıklım tıklımdı. Nuri Alço, Perihan Savaş, Nur Sürer, Halil Ergün, Kerem Alışık, Burak Deniz.
Yeşilçam'ın yaşayan son efsanesini uğurlamak için herkes oradaydı. CHP ve DEM Parti yöneticileri de oradaydı, İYİ Parti lideri Dervişoğlu da. Kadir İnanır cenazesinde de insanları birleştirdi. Çok farklı kesimden insanlar onu uğurlamak için bir aradaydı. Jüride Kural metanetli durmaya çalışsa da çok üzgün ve bitkindi. 27 yılın ardından hayat arkadaşını toprağa veriyordu. Cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Gözler Türkan Sultan'ı aradı. Ve Türkan Şoray oradaydı. Serdar Gökhan Hülya Yiğit ile birlikte "Ölümüne inanmak istemiyorum. Sen Al Yazmalı'nın kalbinde hep yaşayacaksın." Kadir İnanır dualar ve gözyaşlarıyla ulus mezarlığında toprağa verildi.